Bugün bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi duran ama aslında tamamen gerçek bir konuya dalıyoruz. Beyin bilgisayar arayüzleri. Hayır, bu sihir falan değil. Bu doğrudan beyinden gelen bir kısa yol ve felçle yaşayan insanlar için mümkün olan her şeyi adeta baştan yazıyor. Tamamdır, hadi başlayalım. Önce sorunun ne olduğuna bakacağız. Yani şu meşhur kopuk kablo meselesine. Sonra BCI'nin bu sorunu nasıl aştığını göreceğiz. Tabii her teknolojide olduğu gibi burada da bir çözünürlük ve risk dengesi var, ona da değineceğiz. Peki bugün neler yapılabiliyor? Gerçek hayatta ne gibi engeller var? Ve son olarak da bu konudaki efsaneleri ve yakın gelecekte bizi nelerin beklediğini konuşacağız. Peki, bu teknolojinin çözdüğü sorunu anlamak için önce sorunun kendisine bir bakalım. Felç durumunda o kopukluk tam olarak nerede oluyor? Şimdi bakın, işin en can alıcı noktası şu. Çoğu durumda felçli bir bireyin beyni aslında komutu veriyor. Yani beyin kolunu kaldır diyor. Ama o komutu kasa taşıyacak olan kablo yani omurilik ya da sinirler hasarlı. İşte BCI tam da bu noktada devreye giriyor. O hasarlı kabloyu bypass edip sinyali doğrudan kaynaktan alıyor. İşte bu bizi doğrudan BCI'nin kendisine, yani beyin bilgisayar arayüzüne getiriyor. Bu teknoloji, az önce bahsettiğimiz o kopuk kablonun üzerinden atlayan bir nevi teknolojik köprü. Peki, bu köprü nasıl çalışıyor? Aslında 4 adımlı basit bir döngüden bahsediyoruz. Birincisi, elektrotlar beyninizdeki o hareket niyetini okuyor. İkincisi, bir yazılım bu sinyaller arasından asıl niyeti ayırt ediyor. Üçüncüsü, bu niyet bir bilgisayar komutuna çevriliyor. Ve son olarak 4. adımda bu komutla ya ekrandaki bir imleci oynatıyorsunuz ya bir robot kolu hareket ettiriyorsunuz. Hatta ve hatta özel bir sistemle kendi felçli kaslarınızı bile çalıştırabiliyorsunuz. İyi de o beyin sinyalini nasıl alıyoruz? İşte burası gerçekten ilginç çünkü burada temel bir mühendislik takasıyla karşı karşıyayız. Yani olay şu, bir yanda daha riskli, ameliyat gerektiren ama karşılığında size çok daha net, çok daha hızlı sinyaller veren yöntemler var. Diğer yandaysa tamamen güvenli, kolayca takıp çıkarabileceğiniz ama sinyali biraz daha zayıf ve yavaş olan yöntemler. Yüksek çözünürlük mü yoksa güvenlik mi? İşte bütün mesele bu. İşte non-invazif yani cerrahi müdahale gerektirmeyen tarafta EEG başlıkları var. Bildiğiniz kafaya takılan bir başlık bu. Üzerindeki elektrotlar sayesinde beyin sinyallerini kafa derisinin üzerinden okuyor. Güvenli olması ve kolayca taşınabilmesi bu teknolojiyi laboratuvar ortamından çıkarıp gündelik hayata, evlere sokmak için harika bir seçenek haline getiriyor. Peki bir orta yol yok mu? Var. Adı ECOG. Burada küçük bir cerrahi operasyonla elektrodlardan oluşan ince bir tabaka kafatasının hemen altına, yani doğrudan beynin yüzeyine yerleştiriliyor. Bu sayede beyin dokusunun içine girmeden EEG'ye göre çok daha temiz ve güçlü bir sinyal alabiliyorsunuz. Risk daha az, çözünürlük daha yüksek. Ve geldik en invazif, yani en derine inen yönteme. İntrakortikal elektrotlar. Bakın bu dizilim beyin dokusunun içine yerleştiriliyor. Bu sayede en yüksek çözünürlüğü elde ediyoruz, yani tek tek nöronların aktivitesini bile dinleyebiliyoruz. Ama tabii ki bunun bir bedeli var. Vücut zamanla bu yabancı cisimlere tepki verebiliyor, bu da sinyal kalitesinin düşmesine yol açabiliyor. Peki, tamam, teoriyi anladık. Ama bu sistemler bugün, şu anda, gerçek hayatta neler yapabiliyor? Gelin bir de ona bakalım. Uygulamaları kabaca 3 ana başlıkta toplayabiliriz. Birincisi iletişim, yani düşünce gücüyle mesaj yazmak, kelimeler seçmek. İkincisi motor kontrol. Bu ya bir robot kolu kontrol edip bir nesneyi kavramak ya da fonksiyonel elektriksel stimülasyon, yani FES dediğimiz bir yöntemle kişinin kendi felçli elini, kolunu hareket ettirmesini sağlamak demek. Üçüncüsü ise en heyecan verici olanı duyusal geri bildirim. Yani sistemin, mesela bir robot parmağın, dokunduğu nesnenin hissini beyne geri göndermesi. Bu henüz daha deneysel aşamada ama inanılmaz bir potansiyeli var. Peki neden özellikle el ve kol fonksiyonları bu kadar önemli? Aslında cevap çok basit. 2004 yılında yapılan bir anket var. Tetraplejisi olan, yani 4 uzvunu da kullanamayan kişileri soruyorlar. En çok neyi geri kazanmak istersiniz? Ve katılımcıların neredeyse %40'ı ilk sırada el ve kol fonksiyonlarını söylüyor. Bu araştırmaların neden bu alana bu kadar yoğunlaştığını çok net bir şekilde açıklıyor. Madem teknoloji bu kadar harika, o zaman neden ihtiyacı olan herkesin evinde bir BCI sistemi yok? Laboratuvarda işe yarayan bir şey neden hala yaygınlaşmadı?
Çünkü iş laboratuvardan çıkıp gerçek dünyaya, yani ev ortamına gelince bir sürü engel ortaya çıkıyor. Mesela bu cihazların dayanıklılığı, sinyaller zamanla zayıflayabiliyor, sürekli kalibrasyon, yani yeniden ayar yapmak gerekiyor. Bir de işin pratik tarafı var, şarjı, temizliği, yazılım güncellemeleri. Ayrıca bu sistemlerin kurulumu ve günlük kullanımı ciddi bir eğitim gerektiriyor. Bu da bakıcılar için önemli bir yük demek. Bunların üstüne bir de yasal düzenlemeler ve masrafların karşılanması gibi devasa konular var. Kısacası liste uzun. Yani bu öyle bir kere tak, ömür boyu unut tarzı bir teknoloji değil. Başarılı olması için cihazın kendisi, düzenli bakım ve sürekli rehabilitasyon. Bu üçünün bir arada olduğu bir ekosistem şart. Hadi o zaman toparlarken hem bu konuyla ilgili birkaç şehir efsanesini düzeltelim, hem de yakın gelecekte bizi nelerin beklediğine bir göz atalım. İlk ve en büyük efsane BCI'lar zihin okur. Hayır, okumaz. Yani sizin rastgele aklınızdan geçenleri, sırlarınızı falan bilemez. Bu sistemler kullanıcının bilinçli olarak odaklandığı ve yapmak için eğitildiği çok spesifik bir görevin sinyalini okur. Mesela imleci sola hareket ettir gibi. İkinci efsane. Kafaya takılan başlıklar da implantlarla aynı işi yapıyor. Maalesef bu da doğru değil. Evet, non-invazif sistemler çok daha güvenli ve pratik. Ama aldıkları sinyalin kalitesi ve bant genişliği bir implantınkiyle kıyaslanamaz bile. Şöyle düşünün, invazif sistemler sanki beyindeki konuşmayı birinci sıradan kulaklıkla dinlemek gibiyken, non-invazif sistemler o konuşmayı kapalı bir kapının arkasından duymaya çalışmak gibidir. Ana fikri anlarsınız ama detaylar kaçar. Ve son efsane. Bu çipi taktırayım, hemen yürümeye başlayayım. Keşke o kadar kolay olsa. Ama hayır. BCI tek başına sihirli bir değnek değil. O, rehabilitasyon, diğer yardımcı cihazlar ve FES gibi teknolojileri içeren çok daha büyük bir yapbozun sadece bir parçası. Ama evet, çok önemli bir parçası. Peki gelecek ne getirecek? Bakın, buradaki asıl hedef laboratuvarda yapılan havalı bir gösteri değil. Amaç, insanların her gün güvenle kullanabileceği, hayatlarını kolaylaştıran bir yardımcı teknoloji yaratmak. Yakın gelecekte bizi ne bekliyor? Tamamen vücut içine yerleştirilebilen kablosuz sistemler, sadece komut göndermekle kalmayıp dokunma hissi gibi geri bildirimlerde alan çift yönlü sistemler ve tabii ki bu sistemlerin akıllı ev cihazlarıyla, tekerlekli sandalyelerle tam entegre çalışması. Ve tüm bu teknolojik gelişmelerin ortasında asıl hedefi, yani işin insani boyutunu asla unutmamak gerekiyor. Nihai amaç, kaybedilen bağımsızlığı ve insanlarla olan o değerli bağlantıyı yeniden kurmak. Yani özetle BCI, felç durumunda o kopuk kabloyu atlayan ve beyinle dünya arasında yeniden bir köprü kuran inanılmaz bir teknoloji. Peki size göre bu köprünün en hayati, en kritik kullanımı ne olmalı? Kaybedilen iletişim yeteneğini geri getirmek mi? Bir elin fonksiyonunu yeniden kazandırmak mı? Yoksa dokunma hissini tekrar yaşatmak mı? Hangisi en öncelikli? Yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyoruz. Gelin bu konuyu orada tartışalım.